Migren ağrıları, ataklar halinde gelen baş ağrısı tipidir. 4 ila 72 saat süren, tekrarlayan baş ağrısı ataklarıyla seyredebilir. Kişiden kişiye değişen migren atakları ise yaşam kalitesini düşürür. Stres, kaygı ve uyku düzensizlikleri ile bazı yiyecekler de migreni tetikleyebilir. Migrene iyi gelen bitkisel çaylar, yağlar, hareketler ve bazı yiyeceklerle evde doğal yöntemler ve bitkisel çözümler uygulanabilir. Peki migrene ne iyi gelir? Evde migren nasıl geçer? Migren neden olur? Evde migrene iyi gelen doğal yöntemler ve bitkisel çözümler nelerdir? Gibi soruların cevabı bu videomuzda. Videomuza geçmeden kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Migren, hasta yaşamında uzun yıllar boyunca var olan, birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilen ağrı ataklarının olduğu, eşlik eden birçok belirtiyi barındıran ve ataklar arasında baş ağrısı şikayetinin bulunmadığı klinik bir sendromdur. Genetik özelliklerin gelişiminde etkili olabildiği migren baş ağrıları genel olarak bulantı, ışığa ve sese karşı hassasiyetin eşlik ettiği tek taraflı baş ağrısı olarak tanımlanabilir. Migren hastalarının atakları sırasında sağlıklı toplumun geneline göre yaşam kalitesi düşüktür. Ailesinde migren olan kişilerin çocuklarında migren olma riski toplumdakinden yüksektir. Genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol aldığı bir hastalık olan migren, saf genetik geçişli bir hastalık değildir. Migrenin altta yatan sebepleri aydınlanmış olsa da nedenleri hala tam olarak anlaşılamamıştır. Genetik, santral, vasküler ve nöronal sebepleri bulunan migrenin, biyokimyasal ve fizyolojik risk faktörleri de migrene zemin hazırlar. Tetikleyici faktörler ise migrenin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Migrende genetik faktörler, bu baş ağrısı tipinin meydana gelmesinde etkili faktörlerden birisi olarak kabul edilir. Aile bireyleri ve yakın akrabaları içerisinde migren hastası bulunan kişilerde migren baş ağrısı ortaya çıkma riski genel olarak 3 kat artmış olarak değerlendirilir. Migrenin genetik temeli tam olarak ortaya konulamamış olsa da ilerleyen zamanlarda yapılacak keşifler sayesinde migren tedavisinin hedefe yönelik olarak yapılması gerçekleştirilebilir. Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkan bir baş ağrısı tipidir. Migrenli bireylerde ataklara duyarlı olan bir sinir sistemi mevcuttur ve ataklar, dış çevredeki bazı faktörler ile tetiklenebilir. Bir atak tetiklendiğinde beyindeki migren oluşturucusu denen yer harekete geçer. Bu durum beyindeki kan damarlarının genişlemesine ve sinirlerin enfeksiyonuna yol açar. Daha sonra bunlar, atak sırasındaki ağrı ve diğer belirtilere neden olacak olan beyinde yer alan trigeminal sinirin aktive olmasına sebep olur ve migren oluşur. Migren oldukça sık karşılaşılan bir şikayettir. Genel olarak toplumda her 10 kişiden birini etkileyebilen bu hastalık, kadınlarda erkeklere göre daha sık olarak tespit edilir. Migren yalnızca baş ağrısı atağı olarak bilinse de başlangıcından sonlandığı zamana kadar pek çok farklı dönemi bulunur. Migren atakları, prodrom dönemi ile başlar. Bu dönem, ağrı başlamadan önceki saatlerde meydana gelen, depresif ya da uçlarda gezen ruh hali varlığı, artmış duyarlılık hali, durgunluk, donukluk, düşüncelerde yavaşlama, kelime bulmada güçlük, konsantrasyon ve dikkat eksikliği gibi nöropsikolojik belirtilerin yanı sıra ense sertliği, şişlik hissi, kabızlık ya da ishal, halsizlik, iştah artışı ya da kaybı, aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi belirtileri kapsar. Prodrom döneminden sonra aura dönemi başlar. Bu dönem yaklaşık olarak 5 ile 20 dakika içinde gelişir ve çoğunlukla 60 dakika içinde sonlanır. Görsel semptomların yanı sıra vücudun bir yarısında, yüzün ve dilin bir bölümünde uyuşma, iğnelenme, karıncalanma gibi hissiyatlarla da kendini gösterir. Ağrı dönemi ise genellikle ense, başın arka kısmı ve başın bir tarafında başlayan rahatsızlık, ağırlık ve belli belirsiz ağrı hissi ile başlar. Yaklaşık 30 dakika ile 120 dakika sonrasında ise şiddetli, zonklayıcı ve basınç hissi yaratan ağrı hissedilir ve bu durum saatler hatta 2 ila 3 gün sürebilir. Bu dönem içinde, tipik olarak hastaların 3'te 2'sinde, başın tek tarafında hissedilen ağrının şiddeti değişken olabilir. Migren hastalarının %20'sinde ağrı hep aynı tarafta görülse de, çoğunlukla enseden başlayarak tüm başa yayıldığı da görülür. Ağrıya, iştahsızlık, bulantı, kusma, ışık ve sese karşı duyarlılık gibi belirtiler eşlik eder ve bazı hastalarda bu semptomlar ağrıdan daha fazla yakınmaya yol açar. Çoğunlukla hastanın ağrısı uykuya yakın dönemde hafifler. Ağrı sonrası olarak bilinen postdrom döneminde bitkinlik, bezginlik ve yorgunluk hissi bulunur ve ağrının azalması ile birlikte rahatlama hissi oluşur. Bazı kişilerde tatlı yeme ya da sık idrara çıkma isteği görülür. Bu özelliklerin bir ya da daha fazlasının varlığı migren tanısını da netleştirir.
Migren tedavisinde, migren ataklarını tetikleyen etkenlerin hasta tarafından bilinmesi, önlenebilir atakların tanınıp kaçınılması bakımından son derece önemlidir. Sadece tetikleyici faktörlerden kaçınmak bile atak sayısında ciddi bir düşüş sağlayabilir. Migren atakları çoğunlukla kendiliğinden olarak ortaya çıksa da iç ve dış tetik faktörleri de bazı atakların ortaya çıkmasına sebep olur. Migren ataklarının ortaya çıkışını hızlandıran tetikleyici faktörler, kişiden kişiye değişse de genel olarak şöyle sıralanabilir. Uzun süre aç kalınması, günlük beslenmede öğün atlama, aşırı stres, uyku bozuklukları ve düzensizliği, göze güçlü ışık gelmesi, menstrüasyon dönemi, yükseklik değişiklikleri, hava değişimi ve kirliliği, rüzgar çarpması, parfüm gibi kuvvetli kokular, alkol ve sigara tüketimi ve sigara dumanına maruziyet gibi durumlar migren oluşumunu tetiklemektedir. Migren atağı ile çeşitli besinler arasında bir ilişki mevcut olabilir. Nitrat içeren sosis, salam ve sucuk gibi şarküteri ürünlerinin tüketilmesi, çikolata, tiramin yoğunluğu yüksek olan peynirler ve soğuk içecekler migren baş ağrısını tetikleyebilen yiyecekler arasında yer alır. Bu gıdalar dışında diğer bazı besinlerin tüketilmesi sonucunda da migren baş ağrısı ortaya çıkabilir. Bazı meyveler, çay ve kahve tüketimi, deniz ürünleri ve kızarmış yağlı yiyecekler. Migren baş ağrısının belirtilerine sahipseniz, hem bu durumun size uygun tedavisi hem de oluşan belirtilerin kontrolünde etkili olabilecek uyku ve beslenme düzeninin sağlanması ya da tetikleyici faktörlerden sakınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri hakkında bilgi almak için sağlık kuruluşlarına başvurmanız önerilir. Migrenden kurtulmak için birçok yöntem bulunur. Düzenli beslenme ve uyku migrenin ortaya çıkmasını engelleyici unsurlardır. Bunun yanı sıra migreni tetikleyen unsurların bilinmesi ve bunlardan kaçınılması da migren ataklarının sıklığını azaltmaktadır. Tetikleyici faktörlerden sakınmaya ek olarak hekimlerin bilgisi ve önerisi dahilinde gerçekleştirilen çeşitli uygulamalar ile migren baş ağrısının kontrolünde katkı sağlanabilir. Öksürük otu doza bağımlı olarak migren ağrılarını hafiflettiği iddia edilen bir bitkidir. Ancak içeriğinde özellikle karaciğer hasarı ve kanser ile ilişkili kimyasalların da bulunması nedeniyle kullanılacak öksürük otu ürünü dikkatli olarak seçilmelidir. Yapılan çeşitli çalışmalar folat, B2 vitamini veya magnezyum gibi vitamin ve minerallerin migren baş ağrısının sıklığı konusunda etkili olabileceğini iddia etmiştir. Bu ürünler dışında antioksidan özellik gösteren ve genel olarak enerji metabolizmasında önemli bir görev üstlenen koenzim Q10 da migren hastalığı ile ilişkili olabilecek bir maddedir. Hem vücut tarafından üretilen hem de kırmızı et, balık, karaciğer, brokoli ve maydanoz gibi besinlerde yer alan koenzim Q10 gerekli durumlarda gıda takviye ürünü olarak da kullanılabilir. Migren sıklığı ve şiddeti üzerinde katkı sağlayıcı özellik gösterebilen koenzim Q10 kullanımı sırasında oluşabilecek cilt ve sindirim problemleri için dikkatli olunması önerilir. Migrene karşı en etkili yöntemlerden birisi lavanta yağı kullanmaktır. Tarih boyunca da lavanta yağının baş ağrısını geçirmesi etkisi nedeniyle kullanıldığı bilinmektedir. Önerilen kullanım şekli olarak sıcak bir suya 10 ila 12 damla kadar lavanta yağının dökülmesi ve buharına maruz kalmaktır. Aloe vera doğadaki mucizelerden birisidir. Aloe vera'nın pek çok kullanım alanının yanı sıra baş ağrılarına karşı olan etkisi de kendisini migrene karşı en çok önerilen migrene karşı bitkisel çözüm bitkilerinden birisi haline getirmektedir. Zencefil ve zerdeçal, migrene karşı önerilen besinler arasında yer almaktadır. Her iki ürünün de kan damarları üzerindeki basıncı azaltıcı etkisi mevcuttur ve migrene de iyi gelebilecek sonuçlar alınabilmektedir. Veba otu da geleneksel olarak başta migren olmak üzere baş ağrılarına karşı kullanılan doğal bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Chia tohumu, migren hastalıklarında da uzmanlar tarafından önerilen çözüm önerilerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha fazla sağlık ile ilgili videolar için kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın.